Merhaba sevgili Başaklar, hoş geldiniz. Özellikle 2025'in son yılı Aralık ayı bakalım sizlere neler getirecek. İkizler Dolunayı var ve hemen zaten 20'sine doğru da Yay yeni ayına gireceğiz ve sizler Zodyak'taki en çok etkilenen burçlar arasındasınız. İkizler Yay hattında değişken burçlar olarak tam 4 ve 10 aksınız etkileniyor olacak. Ve sizler için tabii ki iş, kariyer, meslek değişiyor sevgili Başaklar. Bazı şeyler yenileniyor ve yepyeni düzenler, yepyeni sistemler kurduğunuz bir sürece doğru ilerliyor olacaksınız. Adeta 2025'in bu son ayı revizeler, ay sonunu kapatan, daha etkin, yeni bir sürece doğru geçtiğiniz, Merkür Retrosu'nun da bitmiş olduğu bir Aralık ayına giriş yapacaksınız. Tabii ki sizin için hemen Aralık'ın başlangıcı para ve finansal alanda alacaklar verecekler. Eşiniz dışarıdan gelen yatırımlarınız, paralarınız, harcamalarınızla ilgili düzenlemelere koymaya çalıştığınız bir ay girişi burada oldukça hareketli. Biraz sanki canınız yanmış gibi duruyor burada. Biraz böyle sizi yaralayan parayla ilgili o düzenliği kurmakta zorlandığınız bir süreci işaret ediyor. Ve Mars tabii ki Yay burcunda ailenizin içinde, evinizin içinde belki tamirat, yenilenme, taşınma, yurt dışı konuşlanmaları, konuşmalarınız, emlak, gayrimenkul, böyle toprakla ilgili, mirasla ilgili, yurt dışı konularıyla ilgili hareketli bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Burada sevgili Başaklar bazı gelişmeler var, değişen planlar var, bazı taşınmalar, işte belki bir iş yapıyorsunuz, evinizle ilgili kişiler, aile bireyleri, bunlarla ilgili ayın ilk haftasında yolculuklar, para aksında, ikili ilişkiler aksında bir aktif bir süreç başlayacak sizler için. Hayırlısı, bolluğu, bereketiyle gelsin. Tabii ki burada ayın başlangıcında hemen büyük su üçgenlerimiz dikkati çekiyor. Tabii daha uyumlu, daha ılımlı, daha akıcı enerjiler bizlere eşlik edecek sevgili Başaklar. Bu hedefleriniz, yurt dışı konuları, işte uzun süredir eşinizle, evinizle bağlı bulunduğunuz kişiler, ticaretinizi geliştirmekle ilgili, o paranın akışı ile ilgili daha olumlu, duygusal açıdan daha kolay başa çıktığınız bir süreci de işaret ediyor. Burada yeni gündemler, yeni kişiler, bunlarla bağ kurmak, bir şeyin üstlerinde, hani üzerinde diye bir şey yok tabii. Üzerinde bir şeyi böyle gerçekleştirmek üzere yeniden o evinizin içindeki dinamiklerle, işinizle ve paranızla coşkun, hareketli, düzenleyici bir dönemde olduğunuza işaret ediyor. Ve 2 Aralık'ta Venüs Yay burcunda hareket edecek, hemen Plüton'la beraber güzel bir 60'lığı var. Burada demiştik ya, işlerinizi yoluna koymaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan hem iş hem ev hem dengeler burada güzelleştiren, yeni alanlar açan, aile bireyleriniz, ortak paylaşımın içinde olduğunuz kişiler, yeni fikirler, yeni düşünceler, daha kalıcı değerlere, daha kalıcı hedeflere doğru yol aldığınız, tabii içerisinde yurt dışına konuları, yeni planlar, belki eğitim, seminer, yapmış olacağınız işlerle ilgili yenilikler etki alanında olacak. Kimi başaklar ve yükselen başaklar için yaşamınızı alacağınız kişiyle ortaklı çalışmalarla ilgili kalıcı düzenler, tabii ki evlilik, evin içinde yeni bireylerin katılması da söz konusu. Onların gündemleri, onlarla beraber güzel vakit geçirmek, daha kalıcı değerler yaratmak adına olumlu çalışacak veya gideceğiniz yerle ilgili bu yeni bireylerin yaşamınıza katılmasıyla ilgili güçlü bağlarla kurmakla ilgili olumlu çalışan bir süreçte olacaksınız sevgili Başaklar. Ve 5 Aralık İkizler Dolunayı, değişen planlar, parlayan fikirler diyoruz. Siz sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar için tam 10. evinizde gerçekleşecek. Kariyer, toplum önünde yapmış olduğunuz işler alanında gerçekleşiyor. İşinizi geliştirmek adına İkizler Dolunayı, özellikle bağlı bulunduğunuz kişilerle, aile bireyleri, içsel olarak pek çok konuda yeni fikirler, yeni projeler, haberler aldığınız, işlerinizin ilerlemeye başladığı, bunları ortaya çıkartan bir dolunay olacak. Hesapta olmayan bir yolculuk, yurt dışı işleriniz varsa yabancılarla etkileşiminizi arttıran, yine eğitim, seminer, haberleşme alanınızı aktifleştiren, tabii ki ikizler biliyorsunuz konuşkan bir
Dolunay bu ve işlerinizi tamamen yeni planlarınızı ortaya çıkartacak bir ikizler dolunayı. İkili ilişkilere baktığımızda oldukça etkin demiştik sevgili Başaklar. Ev, aile, yerleşik düzen bunu yenileyecek. Ailenizdeki kadınlardan güzel destek alacaksınız. Burada hem ruhsal olarak dengeye gelmek hem de bu değişen koşullarla ilgili daha güvenli sağlam adımlar atmak adına özellikle bir kontrata imza atmak veya enerjisini yitirmiş olan bir işin sonuçlanması söz konusu. Burada tabii ki bir miktar içinde gerginlik var sevgili Başaklar. Çünkü bir değişim var. Bir değişimle gelen bir haber var. Ve burada tabii ki bu anlamda bağlı bulunduğunuz kişiler, yöneticileriniz, burada ortaya çıkacak haberlerle ilgili, evinizle ilgili, aile bireyleriyle ilgili çelişen durumları ortaya çıkartabilir. İkizler biliyorsunuz çift burç. Bazı kararları yeniden revizeleyebilirsiniz. Bazı kararları yeniden gözden geçirebilirsiniz. Burada tabii ki olabildiğince o Jüpiter'in etkisi, özellikle sizi sosyal ortamlarda yeni konulara bağlayan noktalar, buralarda kalmanız önemli. Odak noktanızı geciken ev, iş ve ikili ilişkilerdeki kontratlardaki karmaşalar yerine hedeflerinizde parlak fikirlerinize odaklamak ve burada değişen gündemleri aslında minik adımlarla hem iş hem ev konularında dengeleyebilmek size fayda sağlayacaktır. Özellikle bu ikizler dolunayında gelecekle ilgili fırsatlar söz konusu. Aynı zamanda işbirlikçi olduğunuz kişilerle ilgili o geçmiş gündemdeki endişeler, korkular, tabii ki burada Mars ve Satürn'ün yapmış olduğu etkilerden dolayı biraz böyle zorla noktaları da çekebilir. Hani çelişkiler demiştik ya, kararsızlıklar. Burada minik adımlarla ilerleyebilmeniz önem taşıyor olacak. Buradaki konuları görmek. Tabii ki bu fırsatları değerlendirirken olabildiğince o karanlık, karamsar noktalardan ziyade güveni yeniden inşa edebilmeniz önemli olacak. Fırsatlar, terfiler, olasılıklar getirirken evinizin etrafında önemli kişilerle etkin konuşmalar yapacağınız bir dolunay. Ev taşınması, yurt dışı işleri, tabii ki bu Satürn Neptün'ün gölgelenmesi biraz demiştik ya, aksaklıklar, çelişen durumlar, anlamsız manasız tartışmalar, geçmiş konuların o gerginliğini yansıtabilir. Olabildiğince o eleştirisel tarafta değil de biraz daha o hani ikizlerin çok çeşitli farklı fikirlere yönelebilen, aynı zamanda baskılar altında kendi motivasyonunuzu yüksek tutan noktalarda olmak kesinlikle destek sağlıyor sevgili Başaklar. Para konularına bakalım. Ay başında bir parasal çelişkiler vardı. Parayla ilgili bazı gecikmeler söz konusuydu. Evet, bu dolunay artık onları iyice gösteriyor olacak. Mars'ın etkisiyle evin içinde bir takım masraflar, evin içinde bir takım gerginlikler. Bunlara dikkat etmenizi özellikle altını çiziyor ikizler dolunayı. Evde bazı masraflar, geçken borçlar, bankalar, krediler, satış, pazarlama gibi işlerdeyseniz burada önemli farkındalıklarınız artacak. Evet, bir gelir kaynağıyla ilgili, kazanç kapısıyla ilgili fırsat getirirken harcamalar ve evin içindeki bazı gerginlikler ve huzursuzluklara işaret ediyor. Tabii ki para konularında evde bazı harcamalar, yıl sonuna doğru giden yıl sonu hesaplarının ortaya çıkması, bunları dengelemekle ilgili çalışacak. Merkür yöneticiliğinde olan bu dolunay özellikle çok konuşkan, çok aktif ve öte yandan da burada bazı işleri derlemek adına evdeki, işinizdeki konuşmaların çok etkin olacağını gösteriyor. Buradaki koşullar huzursuzluk getirse de işleri toparlayabilecek parlak fikirler, daha yani çözümler bulabileceksiniz sevgili Başaklar. Ve sağlık konularına bakalım. Ay ikizler tabii ki eller, kollar, üst solunum yolları, ateşli enfeksiyonlar, bunları sembolize ediyor. Yağ ile beraber karşıtlık içerisinde olacak. Özellikle anneniz, ailenizdeki kadınlar, ailenizin içindeki bireyler, bunların gündemleri, sağlık problemi, bunlarla ilgilenebilirsiniz aslında bir miktar. Karamsar, kafa karışıklıklarına karşı dikkat etmek gerekiyor. Uykusuzluk, ondan sonra bu çelişkili hallerde karamsar motivasyonu kaybetme noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Olabildiğince kendinizi yukarıda tutmak, bardağın dolu tarafını görebilmek ve tabii ki ev ortamındaki kazalara, gerginliklere dikkat etmeniz gereken bir ikizler dolunayı olacak. Sakarlık enerjisi çok aktif. Bir yere giderken, işinizde bir şey yaparken, kişilerle konuşurken bu aktif konuşmalar gerginlik, huzursuzluk getirebilir. Bunları dengelemeniz önemli olacak. Yine kemik sorunları, bel, tutulmalar, diş, bu gibi noktalarda geçmiş rahatsızlıklarınız varsa ikizler dolunayı buradaki hareket ve hızdan dolayı
rahatsızlıkları aksettirebilirim der. Lütfen bedeninize fazla yüklenmemeye gayret edin sevgili Başaklar. Biraz stresli ve yeni planların, yeni durumların ortaya çıktığı bir ikizler dolunayı olacak sizler için. Hayırlısı, bolluğu, bereketiyle gelsin. Ve 6-7 Aralık çok verimli güzel günler. Yönetici gezegeniniz Merkür, Satürn ve Jüpiter'le olumlu açılarda çok güzel. Bu günlerde özellikle herhangi bir anlaşma yapmak, kafanızdaki işleri düzene sokmak, konuşmalarınız, ev içi düzenleriniz, çevrenizdeki etkileşiminizi çok arttıracak. Yurt dışı işleri, iş konuşmaları bugüne koyabilirsiniz. Bir işi sunmak, hedefleriniz adına programlar yapmak adına çok çok destekleyici, güzel. Sosyal alanlarda kişilerle yan yana gelebilir, hoş vakitler geçirebilir, güzel bağlar kurabilirsiniz. Özellikle 7 Aralık arkadaşlarınız, sevdiğiniz kişiler, bunlarla yan yana gelmek adına ve işinizde, iş kurumları, iş arkadaşları ilgili güzel başlangıçlar, bereketli konular konusunda çok çok verimli bu günleri kullanabilirsiniz. Ve 9-10 Aralık Mars-Satürn karesi başlıyor. Evet, Dolunay'da biraz kendini belli eden bu açı artık 10 Aralık'tan itibaren iyice ortaya çıkmaya başlıyor. Bu biraz bizi zorlayan, biraz sıkıntıya sokan bir noktada hareket edecek. Öncelikle 4. evinizdeki Mars, sonrasında Oğlak'a geçecek ama şimdi ayın başında ev içindeki durumlar. Burada bir hareket var. Ya evinizi yeniden revizeliyorsunuz ya tamamen düşünceleriniz, yeni insanlar, yeni kontratlar, yeni bağlar içinde o eski sistemden arındığınız bir süreç. Biraz böyle çelişkiler, belki iş konusunda yenilenmeler, geçken aksayan gündemler, böyle bir şey geçmeden önce son revizeleri gerçekleştirirken ki o hani sanki doğma anı gibi biraz zorlama var. Tabii ki aile içinde konuşmalar, yeni kişilerle ilgili bağlar gerçekleşirken sizi zorlayan yöneticiler, konuşmalar, kişiler, bunlarla ilgili bir zorlanma durumu söz konusu ama yine de buradaki konuları netleştirmeye başlıyorsunuz. Çünkü Satürn ve Neptün uzun zamandır zaten 7. evinizde. Artık bu duygulara aşinasınız. Artık bir şeyleri değiştirmek adına bir takım çözümler ürettiğiniz yerdesiniz. O yüzden lütfen motivasyonu yitirmeyin. Bu sürede azme, kararla hedeflediğiniz noktalara dikkat. Devam edin burada. Birazcık sıkıntılı, zorlu. Bedensel yönden, fikirsel yönden yoğunluk artabilir. Biraz karamsar taraflara çekilebilirsiniz. Bu da gergin, öfkeli, stresli hissetmenize neden olabiliyor. O yüzden tam bu 9-10 Aralık civarlarında kendinizi sakinleştirmek, olabilecek aksilikleri karşı olabildiğince hem aktif hem de sakin kalabilmek. Yani aktif kalırken o gerginliğe girmeden kendinizi ifade etmenin gücü yüksek olacak sevgili Başaklar. Ve 10 Aralık'ta artık Neptün ileri hareketine gidiyor. Evet, Satürn balıkta, Neptün balıkta. Neptün biliyorsunuz modernde kendi yöneticisiyle beraber ilerliyor. Burada 7. evde artık diyecek ki geçmiş konular geçmişte kaldı. Artık yeni şeyler söylemek lazım azizim diyecek. Her şeye rağmen verdiğiniz tüm emekler, eşiniz, ortaklık anlaşmalarınız, burada artık Neptün illüzyonu kaldırmaya başlayacak Satürn'le beraber. Yeni sistemler, yeni kişiler, yeni durumlar getiriyor olacak. Bu hali hazırda ortaklı olduğunuz ilişkileri geliştiriyor. Hali hazırda olan evliliğinizle ilgili sorunları, en karanlık noktaların farkına varıp yeni kapılara doğru yelken açtığınızda bir sürecin işaret ediyor. Yine tabii ki burada işleriniz, projeleriniz, yeni anlaşmalar içindeyseniz artık bunların ilerlemeye başladı. Bu duygulara aşina olduğunuz, bu kararsızlıklara, korkulara aşina olduğunuz yeni bir sürece doğru hareket eden bir Neptün hareketiyle beraber olacağız. Hayırlısı, bolluğu, bereketiyle gelsin. Ve 12 Aralık Merkür, yönetici gezegeniniz Yay burcuna geçecek. Evet, artık 4. evde evinizin içindeki konuşmalar, anlaşmalar, aile bireyleri, evin içinde bir hareket var. Miraslar alacaklar, verecekler, yeni projeler, yeni bağlar, yeni insanlar ve ev konularınızda son günlerde gerçekleşen bu değişim enerjisi artık kararları ortaya çıkışıyla netleşmeye başlıyor olacak, hızlanmaya başlıyor olacak. Tabii ki öte yandan tam 1 Aralık'ta geçiş yaparken Merkür kritik derecelerle geçecek ve Uranüs'le karşıtlık yapacak. Yani 11 Aralık'ta karar almamakta fayda var. Bu ani bir gündem, değişen bir yolculuk, değişen yurt dışı konusu, evinizin içindeki bireylerle değişen gündemler.
Bunlar söz konusu olabilir. Buradan biraz geçmekte fayda var. Merkür Yay'a geçtikten sonra 13 Aralık'ta çok güzel bir gün. Merkür Plüton'la beraber 60'lık yapacak sevgili Başaklar. Önemli. Merkür sizin zaten en önemli gezegenlerinizden birisi. Burada kalıcı olarak neye adım atmak istiyorsanız lütfen 13 Aralık'ı kullanın. 13 Aralık evinizle ilgili, aile konularıyla ilgili, geliştirmek istediğiniz işle ilgili, duyurularla ilgili çok güzel çalışıyor. Güçlü bir konsantrasyon yeteneğiniz olacak burada. İş ve geliştirmek istediğiniz konularla ilgili parlak fikirler, derin kalıcı çözümler üretebileceğiniz bir gün. Bugünü değerlendirebilirsiniz. Ve 15 Aralık'ta Mars artık Oğlak Burcu'nda hareket ediyor ve tam 5. evinize yerleşecek. İşte 23 Ocağı kadar da burada hareket edecek Mars. Burada evde çocuklarınız, evin içinde yapmış olduğunuz işler, aynı zamanda yatırımlarınız, para konularınız, sevdiğiniz işlerle ilgilenmek, sevdiğiniz bir hobiye dönmek çok güzel. Cesaretle kaynaklarınızı iyi yönetebildiğiniz, uzun vadede güzel planlar, programlar yapabildiğiniz bir sürede olacaksınız. Burada kişiler, sevgi, aşk konuları, temaları hareketleniyor. Büyük resme odaklanmaya başlıyorsunuz sevgili Başaklar. Hedeflerinizi geliştirmeye başlayacaksınız. Belki 5 yıl, 10 yıl içerisinde kendinize hedef koyup orada nerede olduğunuzu planladığınız uzun vadede etkileri görmeye başlıyorsunuz. Mars'ın burada oluşu çok güzel. Sizler için olumlu etkiler, yapmak istediğiniz konuları geliştirmek adına destek sağlayacak. Fakat tabii ki bu günlerde Mars aynı zamanda Satürn'e de yaklaşmaya başlayan bir açı içerisinde. Güneş de tabii ki buraya yaklaşıyor. Bu yüzden birazcık böyle karamsarlık, ay yine mi olmayacak, yine istediğim gibi mi olmayacak, ikili ilişkilerde yine mücadele mi vereceğim? Evet, bazen bu durumlar gerçekleşebilir ama yine de Mars burada diyecek ki uzun vadede yılmadan devam et. Burada düzenlediğin, tamamladığın, ilerletmek istediğin her konuda sana ileriye taşıyacağım diyecek. Ve 17 Aralık'ta Güneş Satürn karesi başlıyor. Evet, biraz daha böyle karanlık günlere sanki gidiyoruz. Biraz daha zorlayan, hani böyle o kışın enerjisiyle o depresyona yatkınlık günleri başlıyor. Güneş tam zaten biliyorsunuz 4. evinizdeydi. Satürn balıkta 7'de tam etki alanına alacak sizi. İkili ilişkilerde baskılayan o geçmiş problematik durumlar tekrardan bir ay sonuna doğru 17 Aralık'ta ortaya çıkabilir. Biraz can sıkıcı. Ev aile yaşamınızda anlaşma güçlükleri, işte bazı sürtüşmeli haller yaratabilen günler içinde olacaksınız sevgili Başaklar. Buradaki durumlar artık biliyorsunuz. Belli ki bu dönemlerde bazı zorluklar, aksaklıklar, bu enerji burada istediğiniz gibi akmayabilir. O yüzden olabildiğince uzun vadeye de temelleri inşa etmek, yılın bu son günlerinde bu aksaklıkları bilerek gelecek hedeflere doğru bunları revizelemeniz önem taşıyor. Burada ani aceleci durumlar, işte patronla, anlaşmayla, kişilerle yeni bir sisteme geçmeden önce buradaki zorlukları da görebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Sorunları sabırla, azimle çözebileceğiniz bir dönemdesiniz sevgili Başaklar ay sonunda. Ve 20 Aralık yay yeni ayı 28 derecede gerçekleşiyor. Kararlılıkla kara günlerin üstesinden gelme yeni ayı diyoruz. Yeni aylar tohum atma zamanıdır sevgili Başaklar. Sizler için 4. evinizde gerçekleşen bir yeni ay olacak. Çok güzel, evinizin içinde gerçekleşiyor. Aile bireyleri, yaşam alanı, burayı düzenliyorsunuz, derliyorsunuz. Çok iyi etki veriyor burada. Tabii ki 4. evde bir yay yeni ayının oluşu temelinden birçok şeyin değiştirip yeni şeylere, yeni motivasyonlara, yeni kapılara, yeni anlaşmalara, yabancılarla ilgili ilişkilere, içsel olarak kendi gelişiminizi köklü olarak geliştirebileceğiniz bir yay yeni ayında olacaksınız. Yaşam felsefeniz yenileniyor, yeni hedefler, aile bireylerinizin gündemleriyle ilgili olumlu gelişmeler. Tabii ki yeni ayın yöneticisi Jüpiter'e baktığımız zaman retro dahi olsa orada özellikle sizi yeni gruplara, sosyal ortamlara, yeni hedeflere doğru yöneltiyor olacak. Burada Merkür ay düğümleriyle kare görünümde. Bu da geçmiş aile problemleri, ev iş dengelerindeki o geçmiş problematik yapıları yeniden karmik ve kadersel olarak sizi test edebileceğini gösteriyor. Ama yine de bu duygulara aşinasınız. Buradaki çelişkileri biliyorsunuz. Burada tekrar o mücadeleleri
yaşarken bile ben bu hikayeyi biliyorum diyeceksiniz belki de. Ama bu özellikle Jüpiter'i takip etmemiz gereken bir yeni ay. Jüpiter'in olumlu enerjileriyle Satürn ve Neptün'ün baskılarına rağmen azimle, kararlılıkla iyi bir şekilde bardağın dolu tarafına odaklanarak ilerlememiz gereken bir yeni ay. Tabii ki yeni tohumlar ekeceğiz. Yeni gelişen tohumlara ekeceğiz. Belki başaklar için yepyeni bir süreç, yepyeni bir ortam, aile bireyleriyle yepyeni gündemler ortaya çıkaracak. Burada ev, sosyal hedefleri büyütebilme, sizi eğer gerçekleştirmek istediğiniz kararlarla ilgili geçmişte yaptığınız konulardan arınma. Burada minör de olsa ufak değişikliklerle önemli başarılara imza atabileceğinizi de gösteren bir yay yeni ayı olacak. Uzun vadede hesaplarınızı şimdi eklediğiniz tohumlarla ilerletmek önem taşıyor olacak. Lütfen o Satürn'ün Neptün'le beraber gölgelemesine izin vermeyin. Biliyorsunuz şimdi artık evle ilgili, işle ilgili bazı aksaklıklar, oradaki karanlık taraflar, oradaki birçok gölgeli yanlar yeniden ortaya çıkabilir. Fakat burada yıl sonunda artık uzun vadede değerlendirmeler ön plana çıkacak. Yine para konularına bakalım. Uzun vadede gelişen fikirler, yeni bir takım atılımlar, projelendirmeler içinde olacağınız bir sürede olacaksınız. Harcamalarınız ay başındaki konuları daha böyle farkına varıp zarara kâra çevirebileceğiniz noktalarda olacaksınız. Burada tabii toparlayabileceğiniz, yıl sonuna doğru o masrafları biraz daha düzenleyeceğiniz bir noktadasınız sevgili Başaklar. Ve sağlık konusuna bakalım. Ay yay burcunda 4. evde çok etkili ateşli hastalıklar, enfeksiyonel durumlar. Zaten Satürn, Neptün oradan kareliyor. Özellikle bağışıklığa, bedende halsizliğe, yorgunluğa çok dikkat. Bu yay yeni ayı enerji yüklemesi yapabilir. Öte yandan bu enerjiyi düşürebilir. Özellikle diş, kemik, burada problemleriniz varsa kronik tutulmalar, eller, kollar, eklemler. Burası yine etki alanında. Lütfen bedeninizi desteklemeyi unutmayın bu alanda. Özellikle bağışıklık sistemine çok dikkat. Karamsar düşünceler yerine yay enerjisine dengeli bir şekilde azimli ve kararlılıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinizi gösteriyor sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Güzel bir yeni ay diliyorum. Ve 21 Aralık'ta Güneş artık Oğlak Burcu'na geçecek. Oğlak Burcu'nda 5. evinizde. Çok güzel. Kendinizi göstermek istediğiniz konular, yatırımlarınız, para konularınız çok aktif bir döneme geçiyor Güneş'in özellikle 5'e geçmesiyle. Görünürlüğünüz artacak. Özellikle sosyal medya, yaratıcılık, bu işlerdeyseniz burada herhangi bir sunum yapıyorsanız burada etkinizi arttırıyor. İkili ilişkilerde bu mücadeleli zorlu yönleri biraz daha görüp çözüme ulaştığınız emekle, sevgiyle, o oğlan enerjisiyle, emektar enerjisiyle kalıcı güzel ilişkilerle sevginizi büyütebileceğiniz bir alanda olacaksınız sevgili Başaklar. Ve Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. 5. evinizde Oğlak stelyumu oluşmaya başlıyor. Çok güzel. Yeni ilişkiler, yeni kişiler, daha kalıcı bağlar, çocuklarınız, sevdiğiniz kişiler, bunlarla güzel olumlu bağlar kuracaksınız. Biraz böyle sorumluluklar, yükümlülükler alanını daha keyifli bir hale çeviriyorsunuz. Bütün sorumlulukları, zorlanmaları daha keyifli, daha böyle oğlak enerjisiyle, o sevgiyle, o emekle büyütebileceğiniz noktalara çekiyor. İkili ilişkiler adına tekrar baktığımızda meşakkatli fakat en kritik noktalarda azimle, ortaklı alanda paylaşımlarınızla, çalışmalarınızla güçlendireceğiniz bir ay kapanışı olacak. Zaten 30 Aralık'ta da Mars artık ay düğümleriyle olumlu noktalara geliyor. Karmik ve kadersel anlamda kişileri sizin karşınıza çıkaracak. Bu aşk ilişkileriyle olabilir, herhangi bir sevdiğiniz hobiyi hayatınıza sokarak olabilir. Böyle karmik kadersel yeni seçimlerle güzel, olumlu başlangıçlara doğru ilerlediğiniz bir ay kapanışına doğru gidiyor olacaksınız sevgili Başaklar. Ve Merkür yılbaşı gününde Satürn'le beraber kare yapıyor. Adeta hani size yani durduruyor gibi bir noktada. Birazcık böyle Satürn'e karelenmesi o Merkür'ün biraz işlerin, anlaşmaların yavaşlaması. Yılbaşı hani sanki o tatil sürecinde biraz böyle iletişimde kopukluklar, blokajlar olabileceğini gösteriyor. Yine ev, emlak, evinizin içindeki konularla ilgili unutmayın yıl sonunda böyle bir aksama, bekleme durumu oluşabilir. Ötelemekte, ileriki günlere, Ocak'ta özellikle ilerletmekte daha fayda var. Çünkü Mars
Oğlak Burcu'nda 5. evinizde yerleşiyor olacak. Daha düzenli, sistemli, uzun vadelerdeki planlara doğru, yeni planlara doğru geçiyor olacaksınız. Sevgili Başaklar, güzel bir yıl deniyorum. Şimdi Başak Burcu sizin için yeni yıl olumlaması geliyor. Dilerseniz bunu sonradan dinleyebilir ve olumlamayı yapabilirsiniz. Hayatımda köklü bir dönüşüm başlıyor ve ben bu dönüşümü, değişimi huzurla karşılıyorum. Geçmişin karmaşacası tamamen arkamda kalıyor. Düzenli, istikrarlı, sevgiyle yeni yaşamı kuruyorum. Evrenin her beni yönlendirdiği yeni adıma güvenle ilerliyorum. Çünkü artık ne istediğimi biliyorum. Emek verdiğim her şey büyüyor, sağlamlaşıyor ve berekete dönüşüyor. Belirsizliklerin içinden geçerek sabrımı ve inancımı koruyorum. Her şey zamanında açan bir çiçek gibi gelişiyor hayatımda. Çünkü ben Başak'ım, emeğimle, sevgimle, sabrımla yeni bir düzen inşa ediyorum. Güzel bir yıl diliyorum. 2025 kapanışı size bolluk bereketle ve 2026'da yepyeni güzel konulara, geçişlere vesile olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.